Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bu arada arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olup like atmayı ve aşağıda yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Bilanço fiyatlamaları başladı mı? Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,58 yükseliş ile 1417 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 16,2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne hafif bir yatay şekilde başlarken gün içerisinde kuvvetli alımlarında geldiğini gördük. Bilanço döneminin başlamasıyla birlikte şirketler finansal tablolarını açıklamaya başlarken yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,10'luk geri çekilme yaşanırken S&P 500'de de %0,34'lük ve teknoloji borsası olarak da bilinen Nasdaq'da %0,84'lük yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında negatif bir seyir hakim olurken DAX endeksi %0,72 ile azalış gösterdi. Yurt içerisinde gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısına çevrilmişken kurdaki değer kaybının da sürdüğünü görüyoruz. Asya piyasalarının ilk işlemlerine bakacak olursak Japonya ve Güney Kore'deki borsalarında pozitif seyrettiğini söylemek isterim. Dün düşük gelen büyüme rakamlarına rağmen Çin borsalarında da hafif pozitif seyrin sürdüğünü söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyatı endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,9, geçen yılın aynı ayına göre ise %33,4 seviyesinde artış gösterirken yıllık bazda reel artışların ise %11,9 olduğu açıklandı. Artan kira fiyatlarının okulların açılması ve tekrardan çalışanların ofise dönmesiyle birlikte gayrimenkul sektörü gündemi oldukça meşgul etmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyatlarındaki gelişmelerine baktığımızda ise 2021 yılı Ağustos ayında konut fiyatları İstanbul'da %4,3, Ankara'da %3,3 ve İzmir'de 3,8 artış gösterdi. Konut fiyatlarındaki artış eğiliminin sürmesi İlerleyen dönemler için enflasyon üzerindeki baskıyı da artıracağına inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından son zamanlarda sıklıkla konuşulmaya başlanılan F-35 anlaşmazlığının çözümü ile ilgili açıklamalar gelirken bakanlık sözcüsü Price, F-35'ler için ödenen tutara karşılık F-16 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin teklifine Türk yetkililerle birlikte istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini açıkladılar. Bunlara ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifinde bulunmadığı belirtilirken bakanlık sözcüsü Price bu konuyla ilgili gerçekleştirilen özel konuşmalarla ilgili açıklamaların yapılmayacağı belirtildi. Uzunca süredir gündemde olan F-35 sorununun çözümü piyasalar tarafından da yakın takipte. Salgın döneminin en çok kazandıran ve son gelişmelerle birlikte çeşitli otoriteler tarafından da tanınan Bitcoin için kritik zaman dilimine girildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde sermaye piyasalarını denetleyen kuruluş olan SEC, geçtiğimiz günlerde ProShares Bitcoin ETF'ini onaylarken kurulun önden onay bekleyen 40 tane daha başvurusu var. SEC'in
aldığı kararlar sonrasında tekrardan 60.000 dolar seviyesine tırmanan Bitcoin'de ETF'lerin açıklanması ile birlikte benzer bir rally'nin oluşabileceği tahmin ediliyor. Çin'den gelen olumsuz haberlerin etkisinin yitirildiği ve son zamanlardaki enerji kullanımının tartışmalarının son bulması Bitcoin'deki hareketi de destekler nitelikte. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 29.240 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 214 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış, tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise %76,45 seviyesinde gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ile yaşlıların koronavirüsü ağır bir şekilde geçirdiklerini belirterek bir kez daha vatandaşları aşı olmaya davet etti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki görülen gevşeme sonrasında ons altında 1800 dolar seviyesinin üzerini test ettiği görülürken etkisinin de kısa sürdüğünü gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması ons altındaki hareketleri de destekler nitelikte görünüyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1785 ve 1795 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1770 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksindeki görülen gevşeme ons altında yükselişi tetiklerken dolar Türk lirasında da yeni tarihi rekor zirvesini test etmesi gram altındaki yukarı yönlü seyri de hızlandıran unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu haftaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısını da yakından takip ediyorum. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 535 ve 540 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası bir yukarı yönlü hareketlerin tersine aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 520 ve 508 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take